Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Kar topunun bebe yünü Baby One. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Orta kalınlıkta biri. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayabiliriz. 6, 12, 18 diye devam edecek. Ben şöyle 2 model üzerinden başlayacağım. Şöyle hemen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Ben lastiksiz başlayacağım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örelim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters olarak ördüm. 2 ilmek düz. Buraya kadar bir kez modeli kurmuş oldum. Yine 4 ilmek ters. 4 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. Kenarda 4 ters ilmekle bitiriyorum. Başlarken 4 ters ilmekle başladığımız için sıra sonunda da 4 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şu şekilde birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi 4 ters ilmek, 4 düz, 2 ters. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. 6 sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyim. 6 sıra ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Daha sonra 7. sırada farklı işlemimiz var. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Yine aynı şekilde 4 ters, 2 düz. 4 ters, 2 düz. Kenarda 4 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 düz, 2 ters örüyoruz arka yüzünde. 4 düz, 2 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi ördük. Düzümüzü düz, tersimizi ters. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi 4 düz, 2 ters
olarak örüyoruz aynı şekilde. Dediğim gibi bunu 6 sırada tamamlayacağız. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. 6 sırası bu şekilde. 7 ve 8. sırada farklı işlem yapacağız. Yani modeli şekillendireceğiz. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğinden sonra 4 düz, 2 ters, 4 düz, 2 kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyim. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum, ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kalan son ters ilmekle düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Şu şekilde bakın, tersi arkaya aldım, düz ilmeğimi öne aldım ve 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 1 2 kez ipimi doladım şöyle ortada. Daha sonra düz ilmeğim ve arkasındaki düz ilmeğimi de ters ilmeği alarak sola doğru kestim. Bunu sağa doğru kesmiştik. Diğer ilmeğimi de sola doğru kestim. Arada 2 ters ilmek, 1 2 ilmek ters ördüm. Bu ters ilmeğim ve düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Sağa doğru ikisini bir düz örerek kestim. 2 kez doladım. Düz ilmeğin ve arkasındaki ters ilmeği de düz örerek kestim. Şöyle bir görüntümüz var. Kenarda 3 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düzden sonra bir ters, şu ajur yaptığım 2 kez doladığımı birincisini bu şekilde ters ördüm. Bakın. İkinci doladığım ilmeği de şu şekilde örüyorum. Bakın şöyle aldım. Yine ters ördüm. Yani ortadaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi de ters ördüm. Toplamda 4 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek, ters, kestiğim ilmeği ters ördüm. Bu ajur yaptığımı ilk ilmeğini bu şekilde ters ördüm. İkinci doladığım ilmeği de şöyle bakın bu taraftan alarak yine ters ördüm. Sıradaki ilmeğim de ters. Toplamda 4 ters ilmek ördüm. Kenarda 3 düz ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. 8 sıradan oluşacak bir model arkadaşlar. Bakın şöyle iç içe çıkacak, şöyle şu düz 2 ilmek. Model böyle ilerliyor. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İsterseniz şöyle ikinci model kurulumunda birinci sırayı beraber başlayalım. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Pardon, ters örüyorum. 4 ilmek ters ördüm. Bakın bu düz ilmeğimi de ters ördüm. Toplamda kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters. Ortadaki 2 ilmeğimi düz
Bakın şu ortada kalan 2 ilmeğimizi düz örelim. Tekrar 4 ters ilmek, 3, 4 ilmek ters ördüm. Ortadaki 2 ilmeğimizi düz, kalan 4 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde ayarladım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ters ilmek, 2 düz ilmek. Bu işlemleri 6 sıra yapacağız arkadaşlar. Birinci model kurulumunda yaptığım gibi. 6 sıra bu işlemi yaptıktan sonra 7 ve 8'de şekillendirme yapacağız. Ben bu 6 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, 6 sırayı tamamladım bu şekilde, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırayı tamamladım. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyim. Modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Son ters ilmeğimle bakın düz ilmeğin yerini değiştireceğim. Ters ilmeğimi arkaya aldım. Önden de düz ilmeğimi aldım. Çapraz yaptım ve sağa doğru kestim bu 2 ilmeğimi. 2 ilmek doladım şu şekilde ve düz ilmeğim arkasındaki ters ilmeği de alarak düz örerek kestim. 2 ters ilmek ördüm. Yine kesme işlemi yapacağım. Bu düz ilmekle ters ilmeğimi kesiyorum. Şu şekilde aldım ve 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmek doladım. Kesme işleminden sonra sıradaki düz ilmeğim ve arkasındaki ilmeği de alarak sola doğru kestim. Kenarda 3 ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sekizinci sıra arka yüzüne geçtik. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir ters, sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Şu doladığım ilmeğin ilkini bu şekilde ters ördüm. İkinci doladığımı da ipimi öne aldım. Şöyle ters ördüm. Yani 2 ters daha ördüm. Bir de kenarda yine ters. Toplamda 4 ters ilmek örmüş oldum. Ortada 2 düz. Sıradaki ilmeğim ters olarak örüyorum. Şu doladığım 2 ajura gelince bir ters, ipimi öne aldım. Bir de bu şekilde bir ters daha ördüm. Sıradaki ilmeğim de ters. Toplamda 4 ters ilmek ördüm. Kenarda 3 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 8. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şöyle az olunca pek bir şey anlaşılmıyor. Bir de daha önce şöyle az daha büyük bir parça yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım ben. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın model lastik istemiyor. Zaten kendi lastik görünümlü. Şöyle bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Evet, model 8 sıradan oluşuyor. İlmek sayımız da 6 ve 6'nın katları olarak ayarlayacağız yapacağımız örgüye göre. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz gayet kullanışlı ve güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.